Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Ne yapacağız? Hemen özetle anlatayım. İşte gördüğünüz bu muhteşem şey ortaya çıkacak. Sadece kabakları rendeleyeceğiz ve yumurta ekleyeceğiz. Sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Kahvaltı, öğle yemeği, gerçekten akşam yemeği için bile olabilir. Her öğün için harika da bir seçenek. Zaten biliyorsunuz, kabak diyet listelerinin ortak özelliğidir ve mutlaka her diyet listesinde kabak bulunur. Hem malzemesi hem de yapımı oldukça da basit. Göreceksiniz, sadece 10 dakikada gerçekten çok lezzetli bir menü ortaya çıkacak. Ne yapıyorum önce? 1 kilo yaklaşık 7-8 adet kabağım var. Çok büyük boy değiller, orta ve küçük boylar. Onları bir güzel soyacak yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Tamamına bu işlemi yaptıktan sonraki aşama rende aşaması ve rendemin iri tarafıyla bütün kabaklarımı bir güzel rendeleyeceğim. Kabağın o kadar çok faydası var ki zaten çok az kalorisi olan sebzelerden bir tanesidir. Bence tüm faydalarının yanında en belirgin faydası da kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Çünkü kabak diyet lifleri bakımından oldukça zengindir ve zayıflamak isteyenleri uzun süre tok tutar. Çünkü az önce de söylediğim gibi kalorisi inanılmaz düşüktür. Eğer kabak tüketerek zayıflamak istiyorsanız zeytinyağlı yemeklerini özellikle bu şekilde yemeklerini yapabilirsiniz ve tabii hiçbir şey abartmadan ölçülü miktarda tüketirseniz gerçekten güzel kilo verebilirsiniz. Tüm kabaklarımı rendeleme işlemim bitti. Şimdi genişçe bir kaseye hepsini alıyorum. 2 adet de yumurta kullanacağım. Ayrı bir kaseye yumurtalarımı kırıyorum. Sonrasında bir çırpıcı yardımıyla birkaç dakika karıştırmanız yeterli olacaktır. Özellikle kışa girerken mesela kabağın tüketilmesi yine çok önemlidir. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle mevsim değişikliklerinde sıkça yakalandığımız hastalıklar var biliyorsunuz. Soğuk algınlıkları, grip, nezle gibi. Onlardan da korunmamıza yardımcı oluyor. Bir tutam maydanoz kullanıyorum. Yıkadım. Saplarından ayırıyorum ve kalan yapraklarını ince bir şekilde doğruyorum. Tarifimi mücver tarifine de benzetiyorum ben biraz aslında. Ama ben genellikle mücveri daha yoğurtlu, sarımsaklı soslarla sunmayı tercih ediyorum. Şu an hazırladığım tarifte ise yumurtayı da bol miktarda kullanıyorum. Bu nedenle aslında biraz kabaklı krep, kabaklı yumurta, yumurtalı kabak gibi birçok tarife de uyumlayabilirsiniz. Gerçekten hepsi bir arada bir lezzet olacak. Hem vitamin açısından çok zengin hem de lezzet açısından dolu dolu bir tarif. Gördüğünüz gibi maydanozlarımı da şimdi kabaklarımın içerisine ilave ettim ve 2 adet yumurtamı da ilave ediyorum. Yine karıştırmaya devam edeceğim. Bir miktar tuz, ama tuz miktarı her zamanki gibi size bırakıyorum. Ben karabiber ilave ediyorum. Bence çok yakışıyor. Siz isterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. 250 mililitre, yaklaşık 1 su bardağı süt ilave edeceğim. Şimdi karışımın içerisine ve un, 200 gram un ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi harika bir karışım olma yolunda ilerliyor. Çırpıcı ya da spatula yardımıyla bir güzel karıştırabilirsiniz. Karıştırma kısmı da oldukça önemli aslında. Çünkü içerisinde böyle un taneleri kalmamasına özen gösterelim. Çünkü onlar pişmediği zaman gerçekten rahatsız oluyor ve tarifimizin tadını bozabiliyor. O yüzden iyice karıştırmak çok önemli bir püf noktası tarifimizde. Sonrasında ben pişirme aşamasına geçeceğim. Bunun için yapışmaz bir teflon tava kullanacağım. İsterseniz krep tavası bilirsiniz. Hiç fark etmez ama yapışmaması önemli. Şimdi diğer malzemelerimi de hazırlıyorum bir taraftan. Yaklaşık 200-250 gram kadar kaşar peynirim var. Rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Sonrasında tavamda bunu kızdırdım. Ve gördüğünüz gibi tıpkı bir krep gibi onu tavamın içerisine iyicene yayıyorum. Kısık ateşte çok yüksek yaparsanız hiç pişmeden
yanacaktır. O yüzden orta ve kısık ateşe yakın bir ateşte pişirmeye başladım. Şimdi tavama koyduktan sonra gördüğünüz gibi alt kısmı pişti. Ben üzerine bir miktar kaşar ilave ettim. Ve bir börek gibi görünüyor şu anda. Kaşarlar bir an içerisinde erimeye başladı bile. Zaten onu da koyduğum için dağılmayan bir tarif, çevirmesi de oldukça kolay. Harcınız bitene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Kaç adet olursa. Çok kalın olmamasına dikkat edin, yoksa pişme süresi gecikir. İçeride az önce yaptığım parçayı kaşarlı yapmıştım. Şimdikini ise hem salamlı hem de kaşarlı yapıyorum. İçerisine inanın ne koysanız çok çok yakışıyor. Yine bir ikiye katlayıp onu çeviriyorum. Ters düz her iki tarafının da güzel bir şekilde pişmesini sağlıyorum. İşte gördüğünüz gibi nefis bir tarif. Çok güzel bir yiyecek, yine servise hazır. Sıcak tüketmenizi kesinlikle öneriyorum. Emin olun çok lezzetli. Yapan arkadaşlarım hiç pişman olmayacaksınız. Yine tüm öğün yemeklerinde kullanabilirsiniz. Hem sabah kahvaltısı, hem öğlen, hem de akşam çok severek tüketebilirsiniz. Gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Lütfen daha fazla güzel ve sağlıklı tarif için de unutmayın. Hoşça kalın.